Ballade über die Frage, wovon lebt der Mensch? Merhaba, bugün konuğumuz Ayşe Dıraz. Kendisiyle geçen hafta sonu Panorama Radyo isimli performansına katıldık. Bugün onun hakkında konuşacağız. Malinde Han'la beraber bir proje yapmışlar. Bunun daha öncesi de var. Hemen sözü kendisine verip konuyla ilgili konuşmaya başlayalım. Biz Marlin'le 3 sene önce Marlin Döhan bir residence programında İstanbul'u ziyaret ettiğinde tanıştık. Marlin Almanya'da Düsseldorf'ta yaşayan ve daha çok tiyatroda yönetmenlik yapan ama aynı zamanda görsel ve plastik sanatlar alanında da işler üreten bir sanatçı. Kendisi Almanya'ya döndükten sonra burada bir proje yapmak için bir fona başvuracağını, benim de kendisiyle bu projede beraber çalışmak istemeyeceğimi bana sordu. Proje nasıl bir proje yapabiliriz diye uzaktan yazışmaya başladık. O tabii burada 6 ay geçirmiş bir Alman sanatçı olmanın getirdiği kamusal mekanda ben kendimi nasıl var ederim gibi sorularla yüzleşmiş ilk geldiğinde. Sapsarışın, Türk olmadığı çok her halinden belli bir kadın ve kendisi Almanya'da kamusal alanda da işler, performanslar gerçekleştirmiş. Benim daha önce hiç kamusal alanda yaptığım bir iş yoktu. Peki dedik, kamusal alana dair bir şey yapsak ama bunu her zaman beklenen gibi bir kamusal alanda göstermek üzere değil de kamusal alana dair bir işi başka bir mekana soksak nasıl olur? Kamuya dair şeyleri toplayalım, bir kara kutuda gösterelim. Neresi olabilir? İlk işi tarif ediyorsun. İlk iş, pardon. Evet, bu once I set foot outside. Ayağımı bir kez dışarı attım. Kara kutu olarak da o zaman Bomontia'da alt geldi aklımıza. Bir şekilde bir malzeme toplayalım, nasıl yapalım derken ya dedik bir anket oluşturalım. Yaklaşık bir 100 küsur kişiye gönderdik bu anketi. 60'a yakın veya 60 civarında da dönüş aldık. Kamusal alanda her şey mümkün olsa neleri yapmak isterdiniz? Veya kamusal alana dair aklınızda kalan en keyifli veya en rahatsız edici anılarınız nedir? Biraz geçmişten insanların aklında kalan anılar veya her şey mümkün olabilseydi neleri yapmak isterler? Oradan da zaten gelen cevaplardan bize fragman, yani parçalar oluşmaya başladı. Başka sanatçılarla bir araya gelelim. Bu topladığımız malzemeleri ilk bir elekten biz dönüştürdükten sonra onlara verelim. Onlar bu malzeme üstüne nasıl çalışabilirler? Yani bir hamur gibi gelenleri topladık. Sonra da beraber çalışmak istediğimiz dansçı gibi. İki dansçı ve bir fiziksel tiyatrocu Erkan. Erkan ikimizin de izleyip malzemesine çok ilgilendiğimiz, hayranlık duyduğumuz biriydi. Sayalım tam isim. Bence yeni dönem bu arada erkek oyuncular arasında en başarılısını Erkan'a hemen buradan House Win ödülünü veriyoruz kendisine. Yani. Erkan Uyanıksoy, Gizem Bilgen var. Evet. Ve Canan Yücel Pekiş'ten. Onlara da malzemeleri verdiğimizde mesela dedik bize siz koreografi, hani bu malzemelerden bir metin olabilir veya instructions dedik. Biz onlara yönergeler çıkardık. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela insanlara sorduğumuz kamusal alanda her şey mümkün olsa neler yapmak isterdiniz? Çok daha uçuk kaçık cevaplar beklerken özellikle bizim topraklardan çıkanlar parkta yatmak, bisiklete binmek, kitap okumak, yani zaten bunlar mümkün şeyler. Kitap okumak isterdim diyor ya. Bu kadar zamanlı bir durumdayız gerçekten yani. Özgürlüğe bak. Tam devletin istediği insan tipi yani zaten. Kendimizi müthiş ehlileştirmişiz. Uygar insan var. Ve o cevaplardan gelen bütün mesela fiilleri bir liste olarak döküp bunları verdik. Biz dedik siz koreografik yaklaşımı olacak, yani koreografi de yapabilecek olan sizlersiniz. Bize 5 dakikalık, 10 dakikalık bu fiiller üstünden bir parça çıkarın. Hem Erkan'ın, Gizem'in, Canan'ın beraber onlara verdiğimiz malzemeler üzerine çalıştıkları fragmanlar. Aralara biz metinler soktuk, serpiştirdik. Böyle fragmanları topladık. Şimdi de bunları bir dramaturjik çizgi üstünde bir araya getirdik. Sizlere sunuyoruz diyeceğimiz bir yapı ortaya çıktı.
Bana şeyler geldi aklıma bunları sen söylediğin zaman. Hani o demin insanlara verdikleri cevaplar var ya, işte hani kamusal alanda yani nasıl bir şey hayal ediyorsun, işte bisiklete binmek, kitap okumak falan gibi düşünceler. Birazcık belki şöyle bir şey de olabilir. Yani bizim her şeyi devletten beklemeyin diyorlar ya. Yani aslında kamusal alan o kadar açık olduğu için belki insanlar bisiklete binip kitap okumuyor. İnsanlar kitap okuyup bisiklete bindikleri için belki kamusal alan böyle bir şeye dönüşüyor. Dolayısıyla bu insana sunulacak bir şey değil yani. Belki bireylerin kendisinin oluşturacağı bir şey. Yani kamusal alan oluşturulmaz. Yani oluşur, doğal sürecinde oluşması gereken bir şey diye bekliyorum. Yani yoksa birinin gelip ben buraya işte meydan yaptım, sen şimdi şurada otur kitap oku, sen şurada bisiklete binersin diyebileceği bir şey değil. İhtiyaçtan doğan bir şey olması gerekiyor. Efendim? Millet bahçesi diyeceğim. Evet, gerçekten yani öyle devasa kıraathaneler açalım falan gibi. Yani şey oldu şey mesela diyorum. Noyan, kamusal alanı nasıl tanımlarsınız gibi soruları işte bazı fikirlerini merak ettiğimiz sosyologlara, antropologlara veya kamusal alan üzerine çalışan insanlara da gönderdik. Mesela onlardan da ya ben böyle bir soruya cevap veremem. Ben 2 sayfa, ne 2 sayfa, belki 20 sayfa bir paper yazmam gerekir gibi hiç cevap veremedikleri durumlarla da karşılaştık. Bu sefer de yani en basit aklınıza ne geliyor? Hiç political correct olmayı düşünmeyin ama çok da dediğin gibi öyle cevaplar da geldi. Kamu dediğin şey böyle bireylerden oluşuyor ya, belki hani bize birey olamama sıkıntısının da aslında böyle kamuyu ve kamusal alanı oluşturamaması ile ilgili bir problem olabilir belki burada. Yani şey bile hani şimdi birazdan Panorama Radyo'ya geçelim istiyorsanız konuşmak için de Panorama Radyo'da mesela bir arabada geçiyor ama artık bizim arabalarımız bile hani kişisel alan mı, kamusal alan mı, yani yolda trafik polisi çevirip içinde sigara içiyorsan sen ceza kesebilecek duruma geliyor. O zaman hani ben kimim, benim kişi olarak kimim, kişisel alanım neresi, ben bu kişiliğimle Sınırların var mı? kamuya nasıl bir kamusal alana dahil olabiliyorum falan gibi tartışmalar Tabii. açılabiliyor herhalde değil mi? Evet, kesinlikle. Bu durumda aslında şöyle özetleyebiliyorum ben sanki. Yani siz aslında iki performansınız ya da işinizde de diyelim kabaca. Aslında bütün bu hem tiyatronun hem performansın hem plastik sanatların belki yani sanat alanındaki verili tanımların her birinden faydalanıp ama her birinde muğlak kılarak yani onların arasında bir yerde yeni bir şey denemeye çalışıyorsunuz gibi bir durum var. Değil mi? Evet ve yani Tekrar düşünmeye davet ediyor belki. Evet yani bu sınırlar üzerine düşünmeye ve madem kamusal alandan söz ediyoruz tam da aslında bunu kamusal alanın içinde sınırları zorlamak üzerinden belki düşünmek lazım. Çünkü biraz sorduğumuz sorular da onun hani öyle bir yere gitmesini bekleyerek sorduğumuz sorular sanki katılımcılardan. Mesela işte anlattın ya biraz önce cevap vermesini bekliyorsun işte parkta ne yaparsın? Kamusal alanda ne yaparsın? Yani daha uç cevaplar verilebilecekken çok böyle kibar, hani uyumlu, doğru birey, uygar insan cevapları geliyor falan filan. Şimdi biçimsel olarak baktığımızda bu sanatsal sınırları da zorlayan bir yapı var karşımızda. O zaman şimdi aslında Panorama Radyo'ya dönüp o yapıyı bu sefer nasıl işlettiğimizi daha içeriden tekrar konuşalım. Çünkü enteresan bir deneyimdi hakikaten. Bir tek şeye eklemek istiyorum. Hani biz burada illa yeni bir şey yapalım da tam demedik ama hani o tanımların dışında ikimizin de merak ettiği bunlar aslında denemelerdi. Deneyim, denemeler şöyle bir imkan oluyor. Almanya'da sanatçılara fonlar veriliyor projeyle başvurduğunda. Yani onu hani şunda bir şey denedi. Al bedene. Ve dolayısıyla mesela Panorama Radyo'da da biz bilet satmıyoruz. Hani açık çağrı yapıyoruz. Deneyimlemek isteyenler gelip deneyimleyebiliyorlar. Bu aslında tabii bizler için büyük bir lüks. İlla yeni bir şey olsun, sınırları da şöyle zorlayan bir yere gidelim değil de ya işte hani merak ediyoruz böyle bir yapı kursak, orada bir diyalog kurulsa, tabii ikimizin de vazgeçmek zorunda kaldığı şeyler de oluyor. İş ortaya çıkarırken neticede bir sorumluluk, bir deneyim de yaratıyor olsan bir sorumluluk yani altına giriyorsun. Yani iki sanatçı olarak aslında ikinizin de çeşitli ortak noktaları ve merak ettiğiniz alanlar var. Tam da kültür politikaları da bu çok önemli bir şeye geliyor yani. İşte devlet böyle yani nasıl diyeyim ya, devletin görevi bu zaten yani. Eğer sen bir araştırmacıysan veya bir tiyatrocuysan veya işte bir performans sanatçısın her neyse sana işini yapabilmen için, o alanda bir araştırma üretebilmen için sana bir destek olması gerekiyor. Yani öbür türlü hani ben yeni bir şey yapacağım o yüzden bana para verilsin diye değil. Ya senin bir fonun olması lazım elinde idare edebileceğin. Onun içerisinden ne çıkartabiliyorum diye
araştırman lazım Aynen. diye düşünüyorum. Tam Panorama Radyo'da tam böyle bir işmiş. Birazcık ondan bahsedelim istiyorsan. Dur gene Gel Panorama Radyo'ya gelmeyeceğiz. Ama şey oluyor mesela zorluklar, iki sanatçının beraber iş üretmesi. Bir kez ayağımı dışarı attım mı one size set foot outside. O iş İngilizce oldu. Almanya'da ve İstanbul'da gösteriliyordu. Ve ortak bir dili yakalamak zorundaydık. Yani biz de birbirimizle İngilizce üstünden anlaşıyoruz. Bir metin oluşuyorsa da hani o İngilizce olmak zorunda. Bir taraftan şunun da farkındaydım. Buradaki İngilizce bilmek zorunda değil kimse ve bilmeyen seyirciyi de ben mecburen dışarıda bırakmış oluyorum. Veya Almanya'da da keza bu geçerli. Panorama Radyo'da o yüzden hem İngilizce hem Almanca yapmaya karar verdik. Ama mesela ismi bulurken çok zorlandık. Yani hani İngilizce, Türkçe, Almanca hepsinde bir geçerliliği olacak. Bir sözcük aradık. Bir sözcük aradık. Oradan Panorama Radyo'yu. Çok güzel. Çok Vallahi uygun ama çok hoşuma yani. gitti yani. Hem şeyle Her bakımdan. işle hem kulağa gelişiyle çok güzel bence de. Peki sen anlatmayacaksın, ben anlatacağım. Panorama Radyo'yu aldık. Panorama Radyo'yu bir arabaya biniyorsunuz. Hızlıca. Arabada, Tamam susuyorum. Aşk olsun ya. arabada 3 kişi alıyorsunuz arabaya. Yani gibi ya kendi arabanızla katılabiliyorsunuz Evet. veya Ayşe'lerin arabasına bir konuk olarak katılabiliyorsunuz. Arkaya 3 kişi oturuyorsunuz. Bir şoför oluyor. Bir de yanında eşlikçi mi diyelim artık. Hani onlar Hostes diyebiliriz aslında. Aynen. Yani Hostes bir diyebiliriz. hostes yani. Ve şöyle oluyor aslında. Bu projeyi bir arabası olan birinin ki araba yani niye biz taksiyle anlaşmadık veya Evet. özel arabalar Evet. tutmadık. Kendi şahsi mekanına ki arabada kamusal alanda hareket eden bir taksi dolaştırır falan şimdi. Gelin. bir de tabii burada öyle şeyler de var. Uber taksi. Ama bir araba sahibinin bu performansı mekanına davet etmesi gerekiyor. Evet. Ancak o davet ederse o zaman biz seyirciyi açabiliyoruz. De önemli galiba bu performansın içerisinde. Performans diyorum artık ama artık Evet, kısaca hı hı. bir şey yapalım. Birbirini tanımayan insanlar aslında belki birazcık daha doğru. Evet. Hani birbirini tanıyan 2 kişinin gitmesinden veya 3 kişinin gitmesinden tanımayan insanlara gitmesi birazcık daha Daha verimli olur diye tahmin Evet, ediyorum. evet. Ama orada da başta düşündük acaba tanıyan insanlara beraber gelmeyin mi desek? Ama Ortaya insanlar oturtmak güzel fikir yalnız. Biz de öyle yaptınız ya. Noyan bir tarafta. O rastlantı Bence oldu de bayağı rastlantı oldu. Öyle Rastlantı ama oldu. iyi, doğru bir Yani rastlantı yani, rastlantı iyi oldu. Devam et Panorama Radyo'dan. Edeyim. Nereden devam edelim? İşi Geliyor sen. anlatmaya devam et. Arkada 3 kişi. Arkada 2-3 kişi, 2 veya 3 kişi oturuyor. Bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Hep aynı mı? Hep aynı. Karaköy'den Kılıç Ali Paşa Camii'nin oradan bir otoparktan yola çıkıyorsunuz. Ve bir Eminönü Tarihi Yarımada tarafından bir tur atıp geri dönüyorsunuz. Bu sırada arabanın içerisinde belki performansçı diyebileceğimiz bir hoparlör var. Bir Bluetooth hoparlörden size bir metin okunuyor. Bu metin size bazı sorular soruyor. Bazı yönergelerde bulunuyor. Siz onları yapıyorsunuz isterseniz, istemezseniz yapmıyorsunuz. Sorulara cevap veriyorsunuz veya vermiyorsunuz. Ve kendi arabadaki arka koltuktaki insanlar birbiriyle bir iletişime girmeye başlıyor. Bir tartışmalar açılmaya başlıyor. Biraz gerçekten açık radyo dinlermiş gibi bir his yaratıyor içinde ama sana konuşuyor. Sana doğrudan hitap konuşan. ediyor Evet. yani. Evet. Arka koltukta oturan, sağda oturan, şimdi sen cevap ver diyor, sana bir Evet. soru soruyor gibi şeyleri var. Bunun içerisinde zamanla değişik şarkılar çalıyor. Size bir şarkı dinletmek istiyorum diyor. Bazı şarkılar çalıyor. Bazı objeler veriliyor size. O objelerle oynuyorsunuz, paylaşıyorsunuz, üzerine tartışıyorsunuz. Radyoda bazı konulardan bahsediliyor. Yani kabaca bahsedeyim yani hani Biennale 7. kıta, çevre problemleri, antroposen çağı, yapay zeka, dayanışma gibi bir takım konulardan bahsediyor radyodaki sesler. Daha doğrusu orada da 3 kişi konuşuyor. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben konuşup duruyorum yani size Başka o nesneler enteresan. Yani o nesneler aslında şöyle birazcık hani o deneyime dahil olan herkesin algılarını, 5 duyusunu bir şekilde işletebileceği ve farklı bir yerden işletebileceği çeşitli nesneler. Mesela tat alma duyusunu işletebileceğimiz bir şey var. Şimdi hani spoil etmek için söylemiyorum hepsini ama ya da görme ve görme biçimi. Evet, Program yayınlandığı zaman aslında oyun bitmiş olacak. Biz de üzerine konuşuyor olacağız. Siz de izleyemeyeceksiniz ya da katılamayacaksınız. O yüzden rahat Sorun yok. konuşabiliriz yani. Ondan sonra aynalar.
Evet. Ya da üzerimize o giydiğimiz şey mesela rengarenk ve bir tür böyle Ponço ışığı diyoruz ona. kıran ve yansıtan bir şey gibi. Ondan sonra şey neydi? Slide Click TV, Click böyle Click TV gibi Alman bir şey. gözleri Yani hani basıp slaytları değiştirdiğiniz bir alet. hem böyle bir şey var hem de bir yandan sen tüm bu sana verilen dış şeylerle ne diyelim mediumlarla diyelim araçlarla hemhal olurken öte yandan da bir arabanın içindesin ve bir cam var ve dışarıda sürekli akıyor. Yani kamusal alan hızlı bir şekilde eğer trafiğe takılmadıysan ve bazen duruyorsun gibi yani bir deneyime dahil oluyoruz biz ve her bir katılımcının da o durumu deneyimleyişi dolayısıyla değişiyor. Bu arada da o metindeki diyaloglardan yani metinde aslında bizim radyodan dinlediğimiz dönen metindeki diyaloglarda açılan çeşitli tartışmalar var. Evet, onlar üzerine de kafa yormaya başlıyoruz. Gibi bunlar üst üste biniyor. Yani çok katmanlı bir yapı Evet. oluşuyor. Mesela işte şeyi hatırlıyorum işte Harari'den bahsediyor işte hani insanlığın kısa bir tarihi ünlü bestseller kitabı var ya hani neydi? Hayvanlardan tanrılara mı öyle bir şey vardı galiba. Öyle bir şey Sapiens. Bir de Homo Deus. Homo Deus şey var mesela orada tam böyle işte insanın dünyadaki antroposen çağına yakın bir muhabbet dönerken elimizdeki slide makinelerinden hayvan fotoğrafları sanki bir safari gibi veriyor. Orada enteresan bir his yaratıyor. Sanki böyle bir jipte safariye çıkmışsın sanki de böyle hayvan bakıyormuşsun gibi. Oysaki işte Kennedy Caddesi miydi neydi orası işte oradan gidiyorsun. Orada da metinde aslında şeyden bahsediyor. Harari'nin de dediği yani insanlar da hayvanlardan farksız. Ki onların hepsi de bir algoritmadır. İşte bir üst kademesi de bunun yapay zeka olacak. O da yapay zekaya bağlanıyor. Aslında böyle yani muhabbet de böyle akışkan güzel bir yerden gidiyor. Söyleyebilir miyim? Tabii nesneleri tasarlayan da Charlotte Pistorius. O da bir Alman... Limonata'yı da o mu yaptı? Limonata da onun tarifi. Ben o kadar söylemedim. Çok lezzetliydi. Onun tarifi. Şeye geçelim mi? Birazcık zamandan çok eleştireceğiz çünkü Evet. Bekliyorum. Veri getirin. Programdan önce biraz hani üzerine sohbet ettiğimiz zaman bu eleştirilerin benim kafamda yani daha doğrusu ikimizin de düşündüğü şeyde galiba aynı kapıya çıktık. Birazcık kişisel bir yerden yaptığımızı değil de sonuçlarına birazcık kişisel bir yerden bağlandığını hissettik. Birazcık onun üzerine konuşalım. Bana dinlerken buradaki metni yani o hoparlörden gelen metin bir yerden sonra çok böyle didaktik bir şeye gelmeye başladı. Böyle yani katılımcısıyla bir üstten bakan bir hiyerarşi oluşturuyormuş gibi geldi ve o konuşma birazcık böyle doğrucu Davutluk yapıyormuş gibi geldi. Yani o political correctness şeyine düşmüş gibi geldi bana. Bunun tabii doğruluğu yanlışlığı tartışılır. Yani düşmek midir ya da tercih etmek midir tabii ki bir tartışma konusu ama ben çok hoşuma gitmediği için, bundan rahatsız olduğum için birazcık mesafeli durdum. Mesela özellikle şöyle bir yer vardı artık hani performans bittiği için söylüyorum. Bir yerde diye soruyor işte hani burada arabaların olmadığını, binaların olmadığını düşünün. Burası bomboş bir arazi olsa buraya ne ekmeği düşünürsünüz? Ben tabii düşünüyorum kafamdan. Buraya işte güzel bir üzüm bağlarını dizerim. İşte oradan ben şarap yaparım falan bilmem ne falan derken radyodan diye bir cevap geldi. Ben bu topraklara bazı değerler ekmeği düşünürdüm dedi. Ondan sonra mesela empati diye geçti. Ben orada hatırlıyorum ya böyle şarap yapacakken şarap da bir değer. Dostlarıma sonra güzel bir o empatiyi duyunca böyle pat diye böyle kafamı cama vurdum Zaten biri orada elma diyor. Elma. Sonra orada empati değerler ve yani aslında klişe cevaplar vermeyin. Ne elması? Değerler var burada falan. Yanlış yapıyorsun. Yanlış cevap verdin. Üzüm ekilmez empati ekilir gibi bir his. Ama çok klişe bir yerden de geliyor. Diyor ki işte ne gibi değerler diyor bir tanesi. Diyor değerler ilginç. Ne gibi değerler olur bunlar diyor. Mesela diyor yaşlılara ve engellilere yer vermek gibi değerler. Asansörlerde, metroda. Evet, değer tanımını yapıyor orada yani. Evet. Değer de hani çok spesifik bir şey tarif ettiğin şey. Yerli ve milli değerlerimiz. Yani bir kalıp gibi söylüyor. Sonra empatiye geçiyor fakat orada da gene bizim bu kamusal alana dair sorduğumuz sorulara gelen yeni bir anket yaptık Panorama Radyo için. Gene kamuya dair sorular sorduk. Daha kısa, az ve öz cevapları aldığımız daha kısa bir anketti. Oraya da mesela empati diyenler oluyordu. Birebir böyle bir soru değil ama daha sizce kamusal alanı
nasıl oluşturabiliriz denildiğinde empati diyenler oluyordu. Şimdi empati de biz sürekli kullanıyoruz ama biraz da içi boşaltılmış Empati çok değerde önemli. Çok, oluyor. burası çok önemli empati. O yani işte bizim hatamız olabilir. Belki o ironinin dozunu biraz daha arttırmak gerekiyor. Evet. Belki. Çünkü şey Ya bu oluyor. benim aldığım da olabilir yani. Ben orada şey yaptım çünkü yani. Ay, Hani, şöyle olabilir. öğretmen konuşmaya başladım. Oysa ki Gerisini Biri dinlemedim belki. çünkü şey diyor, empati, gelecek için empati, geçmiş için empati, empati için empati. Yani hani o raddeye geldik sürekli televizyon Empati. programlarında. Empati de empati yani. Empatik Evet. olmak lazım, Evet. sempatik olmak lazım, otomatik Evet. olmak. Yani empatik gibi olmayan Evet. sözcükler bile her türetiliyor şeyin artık. başında adam olmak lazım. Bir Ha. kere o yani. Adam olacaksın, adam gibi adam olacaksın. Yani. Neyse yayınca saçmalamaya başladım. Kısaca şeyi söyleyebilir miyim bu arada? Panorama Radyo başlığını bulduk dedik Evet. projenin adı ama ismi de aslında iki duyuyu ön plana çıkarıyor olmasından ortaya çıktı. Nedir? Radyo dinlersin. Belki de biraz önce senin bahsettiğin gibi bazen didaktik de gelebilir. Çünkü sana cevap hakkı tanınmadan bazı enformasyonların, bilgilerin verildiği, senin dinleyici olarak duyduğun bazı tartışmaların açıldığı ama bir yandan da sen kafanda onlarla bir diyaloğa girebiliyor olursun. Panoramada daha çok görsellik. Evet. Yani arabanın içinde de o rotada Panoramik bir gezinti. bir panoramik Evet. gezinti. Yani onları katmanlar olarak biz üst üste katılımcının bindirmesini Tabii. istiyoruz. İstanbul trafiği, keza Düsseldorf'ta da bu işi Ha. gösterdik. Orada da Almanca metin biraz değişti. Mesela orada hiç doğrucu davutluk yapmak durumunda kalmayabildik. Çünkü işte AfD'nin politikalarından veya Almanların bugün Türkiye'deki politikalara dair yaptıkları tespitlerden çok daha rahatlıkla söz edebiliyorduk. Biraz burada otosansür yaptığımızı söyleyebilirim. Tabii. Tam buradayken aslında birazcık belki Düsseldorf ayağıyla ilgili konuşmaya başlayabiliriz. Ya ama şeyi söyleyeyim, o aklımdaydı. Yani radyo olayı mesela, hani dedim ya demin açık radyo dinliyormuşsunuz, hissediliyor falan diye. Orada belki şöyle bir fark var benim kafamda. Bu işte yapılan tartışma sanki kapalı bir tartışma gibi geliyor. Yani tartışma yapılmış, bitmiş, kurgulanmış ve bize sunuluyormuş Tabii. gibi geliyor. Burada diyalektiği birazcık öldüren bir şey. Oysa ki radyo dinlediğin zaman orada bir akış var ve yani daha ya elbette ki tasarlanmıştır da bu kadar tasarlanmış bir akış değil belki. Hani öyle bir fark var yani. Açıp Ömer Madra'yı dinlediğim zaman onun orada bir şeyler düşünüp konuştuğunu hissediyorum. Fakat burada bitmiş bir tartışma dinliyormuşum Doğru. gibi Yani bir şey var. Yani hani ama o da doğru. ama bu önüne geçilebilir bir şey de değil aynı zamanda böyle bir form oluşturduğu zaman. Hani bir şey, kafama takılan bir şey olarak söylüyorum. Şeye geçelim. Düsseldorf'a geçelim istiyorsan. Nasıl geçti o Düsseldorf ayağı? Seyircinin farkları neydi? İşte kamusal tartışmalarda oradaki seyirciler ya da katılımcılar nasıl tepkiler, cevaplar verdi? İlk İstanbul deneyiminde mesela boşluklar oluyordu. Katılımcılara cevaplamaları için alanlar yarattığımızda boşluklar oluyordu. Almanya'da çok konuşmak istedi herkes. Ve çıktıklarında bize kızıyorlardı. Yani ben cevap vermek istedim ama çok kısa tutmuşsunuz o süreyi. Almanya'da onlara bir soru soruldu mu cevap vermek istiyor insanlar. Şey de oldu. Mesela bir tane tiyatro yönetmeni bir kadın hiç haz etmedi. Böyle dedi, oyun mu olur dedi. Burada dedi bazı konuları açıyorsunuz ama hiç politik derinliği yok. Hani ben çok daha politik bir derinlik bekledim dedi. Mesela o da aslında bir taraftan da bir tık bize oryantalist geldi. Yani bir Türk'le bir Alman bir araya geldiğinde illa hani bir politik meselelerden mi bahsetmeliyiz. Evet. Veya buna benzer bir öğrenciler orada bindiler. Orada da adetler hani bir Türk bir Alman ortak yapımı olduğu için adetler biz daha hani Almanya'da yaşayan Türklerle ilgili konularında açılmasını bekliyorduk. Şimdi orada da ben dedim Türk'üm ama Almanya'da doğup büyümedim, burada yaşamıyorum. Hani bu ben Türkiye'den gelen biri, Marlin burada yaşayan biri. Yani bizim de ayrı sanatçı aynen yani ikimizin de radarında hani Almanya'da yaşayan Türkler, ben onlar adına konuşmak istemem ve gelen cevaplardan ona dair bir malzeme çıkmadı. Yani iki ayrı sanatçı arasındaki iletişim salt onların kimlikleri üzerinden kurulmak zorunda. Ama şu benim çok hoşuma gidiyor. Yani oradaki katılımcılar veya oradaki izleyici beklentilerinde sonra çok net
memnuniyetini veya memnuniyetsizliğini söylediğin. dile getiriyor. Evet, bu çok Yani önemli. o zaman da sadece iş yapıldığı yerde değil, sonrasında da bir Devam diyaloğa dönüşebiliyor. Bizde mesela sen iyi ki böyle bir eleştirini dillendirdin ve nerede durduğunu da anlıyorum. Bu işinde o beklentilere cevap vermediğini görmek de benim için değerli. Ama bizdeki seyirci çoğunlukla ya hoşlandım, hoşlanmadım, keyifliydi, keyifli Evet, bizde değildi. öyle bir durum. Yani bir eleştirisi varsa onu dile getirmekten de Evet, bir de çekiniyor. şey var, ediyor bu eleştiri şey de yani. utanıyor genelde insana söylüyorum ya da kırmak için yani ben birazcık arsız bir adam olduğum için böyle söylüyorum çat şeyde. Yani senin de hani alamayacağın bunu kişiselleşemeyeceğini bildiğim için. Bir de bir ara aslında o radyoda konuşulanlardan bir yerde arsızlık iyidir deniyor. Hatta içinde İyi, sizler zaten cesaret aldığında konuşuyorum. içinde yaşadığımız zamanları düşünürsek arsız olmalıyız. Evet. Yani biraz daha talepkar ve arsız olmakta da yarar var. Ama Almanya'da bunu gördük. Diyalog yani. bence gerçekten çok önemli burada yani. Mesela bu kafamdaki soru işaretleri, mesela benim bu canımı sıkan şeyler, mesela senin verdiğin bazı cevaplarla o kadar beni rahatlatıcı yerlere götürdü ki şöyle düşünüyordum mesela ya bu bir iktidar şeyi kuruyor benim üzerimde. İşte oradan bana hazır bir tartışma sunuyor. Soru soruyor ama cevabını dinleyemiyor. O zaman ben bunu niye söylüyorum falan böyle bir saçma sapan şeye getiriyor. Ama senin verdiğin cevaplarla mesela bunun bir anketin sonuçlarına göre değerlenmiş metin olması yani bir takım cevap bana şeye götürmeye başladı. Bu benim kişisel deneyimim aslında yaptığım şey. Bu benim noyan olarak otoriteyle ilgili belki kişisel problemden doğan bir yaklaşımım. Yani belki ben işte böyle bir kültürde olmasaydım, böyle bir eğitim sisteminden geliyor olmasaydım bunu çok daha farklı algılayacaktım. Ben oraya baktığım anda noyan olduğum için onu görüyorum. Bu iktidar şeyleri. Ben ona karşı çıkmaya çalışıyorum gibi bir şey. Gibi. Belki de bir hayali bir iktidar var orada ve ben onunla savaşıyorum gibi bir şey. Tam anlatabildim mi demek istediğimi? Yo, bilmiyorum. anlattım. Evet. Biraz da şöyle bir şey var aslında. Ben de onu düşündüm mesela. O değerler mevzusunda mesela o metin orada değerler kısmına geldiğinde sen tarlaya değerler ekerdim ve empati ekerdim lafını duyduktan sonra metni dinlemeyi kapatıyorsun aslında orada ve oturup kendi dünyana dönüyorsun. Halbuki metin devamında onu Evet. açacak bir ironiye de sahip. Yani bu da bizim alımlamamızla ilgili bir şey. Evet, Yani belki performans eleştireceğini ben kendi Evet. algıma Evet. dönmeye şey yapıyorum ama bunun için de önce bir eleştiri yapıyor olmam gerekiyor. Hı hı. Bu yüzden diyalog önemli diyorum. Yani insanların bence izledikleri işten sonra böyle ağzına geleni gerçekten istediği gibi tabii ki yani şey için söylüyorum, saldırmak için söylemiyorum ama Tabii. merak ettiği şeyleri sorması gerekiyor belki işi yapan insanlara ki bir Tabii. diyalog oluşsun. Hani kendiyle yüzleşsin. Yoksa herkes kendisinin haklı olduğunu düşünüyor. Tiyatrocular çok iyi oyunlar yaptığını düşünüyor. Seyirciler kendi beğenilerini çok önemli olduğunu düşünüyor falan. Evet. Diyalog oluşmuyor falan. Çok. Peki o zaman Ayşe'ye çok teşekkür ediyoruz Ben katıldığı çok için, bu teşekkür güzel ederim. sohbet için. Biz çok keyif aldık. Umarım sonuna kadar izleyen varsa buraya kadar bir video. Bence Ayşe'yi hep alalım. Evet. Üçümüzden biri. Yani Çok konuşuyorum, çok. yok tekrar çağırmak isteriz yani. Evet, Çünkü evet. bunlar şey Evet. yani çok uzun konuşması gereken şeyler. Tabii, Kamusal muhabbet, performans sanatı üzerine vesaire. Performans Zaten nedir, performans sanatı nedir, tiyatro Evet. ne oluyor onu yani. çok Sabaha fazla kadar. konuşacak var. Bununla ilgili bir izleme listesi yapabiliriz Ayşe ile beraber belki düzenli bir şekilde. Ayşe ile Hausbühne. Fena olmaz Öyle bir aslında. şey ya. yapalım Bunları ya. Ayşe köşesi. Müdahale. Ben evinizin müdahale. Beni noyan neylem evlat edinir şu Biraz köşede. Bozulduğumuz var. Evet. Bir şey yaparız peki. Bunu düşünelim. Evet bence de. Kapattıktan sonra düşünelim. Peki. Çok teşekkürler. Hoşça kalın o Teşekkürler. zaman. Ihr Herr, die uns lehrt, man Çok saçma. Leben und Sünd und Missetat vermeiden kann.